Evren ne kadar büyük değil mi? Milyarlarca galaksi, trilyonlarca yıldız. Sonsuz gibi geliyor. Ama ya sana bir gün her şeyin biteceğini söylesem? Güneşler sönecek, galaksiler dağılacak ve hatta zaman bile anlamını yitirecek. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor olabilir. Ama bu bilim insanlarının ciddi üzerinde düşündüğü bir konu. Peki evren nasıl sona erecek? Buz gibi bir boşlukta mı kaybolacağız? Yoksa her şey paramparça mı olacak? İşte bu videoda evrenin akıl almaz sonlarına göz atacağız. Hazırsan evrenin karanlık sonuna doğru birlikte bir yolculuğa çıkalım. Sizlere evrenin sonuyla ilgili 3 tane teoriden bahsedeceğim. Birincisi büyük donma teorisi. Parçalanmak yerine evrenin genişlemeye devam edeceği ve sonra duracağı yönünde bir teori var. Karanlık enerji evreni iterek parçalayacak, evrenin içindeki enerji karanlık madde ile bir denge noktasına ulaşana kadar giderek daha fazla yayılacak. Yeni yıldızlar oluşamayacak çünkü gaz kaynakları giderek serilecek ve evrene eşdeğer bir sıcaklık hakim olacak. Bu da büyük donma ile sonuçlanarak evreni ölü ve boş bir hale getirecek. Peki bu büyük donmanın aşamaları nasıl olacak? Veya hangi aşamanın içerisindeyiz? Birinci aşaması başlangıç. Tüm bu teoriler olduğu gibi her şey 13,8 milyar yıl önce meydana gelen büyük patlama ile başladı. Genişleme döneminde ise evren milyarlarca yıldır genişliyor, genişleme 6 milyar yıl önce hızlanmaya başladı ve bu sırada ısı dağılıyor. Üçüncüsü ise genişleme devam ediyor. Evren genişledikçe galaksi kümeleri arasındaki boşluk büyüyecek, yıldız oluşumu için gereken gazlar da azalacak. Biz genişlemeye devam eden sürecin şu anda içerisindeyiz. Büyük donma ve son aşamaya geldiğimizde ise evren soğuyacak ve ısı ölümü gerçekleşecek. Evrenin tüketilmesine izin verecek sıcaklık farkı olmadığından yıldızlar ölmeye başlayacak ve madde bozulacak. Tıpkı bir ölünün bedeninin bozulduğu gibi. İkinci teoriye baktığımızda büyük çökme teorisi. Büyük çöküşün gerçekleşmesi için kütle çekimi genişlemeyi yavaşlatacak ve cisimleri geri çekerek evreni kendi içine doğru çökeltecek. Gerekli çekim kuvvetini uygulamak için kritik yoğunluktan daha yüksek yoğunluğa sahip yeterli miktarda madde olması gerekir. Bu aynı zamanda karanlık maddenin karanlık enerji üzerinde baskın olması anlamına da geliyor. Sonuç şimdiye kadarkinin en büyük kara deliklerinden oluşması ya da yeniden oluşan bir başka büyük patlamanın da tetiklenmesi olacak. Büyük çökme teorisi maddelerinde ise bir evrenin genişlemesi. Evren şu anda genişliyor ve milyarlarca yıl daha genişlemeye devam edecek. Maksimuma ulaşma noktasına geldiğinde büyük çöküş teorisi uzayın pozitif bir sabit eğriliğe sahip, yani kapalı bir evren olduğunu varsayar. Eğer öyleyse genişleme maksimuma ulaşacak. 3 daha büyük yoğunluğa geldiğinde evrenin yoğunluğu kritik değerden daha büyük hale gelir, kütle çekimi artar ve evreni daraltmaya başlar. 4 kara delik. Galaksi kümeleri yaklaşıp birleştikçe yıldızlar patlar ve evren kendi kütle çekimi altında çökerken kara delikler ortaya çıkmaya başlar. 5 tekillik durumu. Kara delikler birleşerek tek bir kara delik oluştururlar. Evren çok sıcak bir hale gelir. 6 ve sonuncu maddesi ise tekillik inanılmaz derecede yoğundur ve teorik olarak başka bir büyük patlamayı tetikleyerek tüm döngüyü yeniden başlatabilecek. Yani çökeceğiz ve tekrardan bir dünya, bir evren oluşumuna katkı sağlayacak diyor. 3 büyük yırtılma. Bir zamanlar yaygın olarak evrenin çekim gücünün genişlemesinin yavaşlamasına neden olacağı düşünülüyordu. Ancak kanıtlar bunun yerine hızlanmaya işaret ediyor. Gerçekten de karanlık maddenin çekim gücü büyük patlamadan 8 milyar sonra zayıflamaya başladı ve karanlık enerjiyi baskın bir konuma getirdi.
Bu durum evreni birbirinden ayırıyor gibi görünüyor. Eğer bu hızlanma devam ederse maddeyi oluşturan bileşenler ayrılmaya başlayarak büyük yırtılmaya neden olabilir. Büyük yırtılmanın maddelerine bakacak olursak, büyük patlama, karanlık madde ve karanlık enerjinin atomların oluştuğu büyük patlama noktasında ortaya çıktığı düşünülüyor. Karanlık madde milyarlarca yıl boyunca karanlık enerjinin yoğunluğundan daha fazlaydı. Evren sadece birkaç yüz bin yaşındayken evrenin yaklaşık %63'ünü oluşturuyordu. 3. Karanlık enerji. Yaklaşık 6 milyar yıl önce karanlık enerjinin yoğunluğu ilk kez karanlık maddenin yoğunluğunu da aşmış oldu. 4. Galaksi oluşumu. Karanlık maddenin birleşmesi ve kümelenmesi başlangıçta küçük olan fakat diğer cisimleri içine çekerek daha büyük bir hale gelen galaksileri de oluşturdu. 5. Hızlanan genişleme. Karanlık maddenin yoğunluğunun düşmesi nedeniyle kütle çekimi zayıfladı, karanlık enerji evrenin genişlemesini hızlandırmaya başladı. 6. Daha hızlı. Kütle çekiminin evreni yeniden çökertme çabaları engellenirse genişleme daha da hızlanabilir. 7. Parçalanma. Sonunda galaksilerden gezegenlere, yıldızlara ve atom altı parçacıklara kadar her şey parçalanacaktır. Sonuçta hangi teori gerçekleşir, hangisi gerçekleşmez bunu zaman geçtikçe bizim çocuklarımız veya torunlarımızın torunları bunları öğrenecek ve görecekler. Her şeyin bir başlangıcı, her şeyin bir sonu vardır. Bunun için bilgi kapasitemizi yükseltmek bizlerin düşünme yetisini de arttıracağı için önemli bir nüans, önemli bir nokta. Bu yüzden sizlere evrenin sonuyla ilgili bir video çekmek istedik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Uzun süredir sizlere video çekemediğimiz için kanalımızdaki düşüşler, dalgalanmalardan dolayı sizlerden beğeni, yorum ve abonelik istiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere Eğitim Masası ailesi.